Bedo Drive kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? F30'umuzun içindeyiz. Saçma sapan açılan gizli özelliklerini tekrardan yenileyeceğiz ve sizlere hem nasıl gizli özellik açabilirsiniz BMW araçlarınızda onları göstereceğim. Yapamayanlar olursa İstanbul içi hepinize gizli özellik konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Ve direkt telefondan istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Onu göstereceğim size. Şimdi başlayalım. Telefondan yapacağım için umarım kamera güzel çeker diyorum. Görüşmek üzere. Şimdi elimize aldık arkadaşlar. Yarım kontak açık şekilde. Şimdi hangi uygulamadan açıyoruz? Beamer koddan açıyoruz. Hemen şöyle Beamer kodumuza girelim diyecektim ki buraya almışım. Beamer kodumuza girdik. Connect diyoruz. Güncellemesi varmış. Ben onu hemen hallediyorum. Şöyle ufak 65 MB'lık bir güncellemesi varmış. Şimdi arkadaşlar hangi cihazı kullanıyorsanız onu seçeceksiniz. Ben iCar V-Gate'in iCar modelini kullandım. Hızlı Bluetooth'lu olanı. Ayrıca iPhone'da Wi-Fi'den bağlanıp yapabiliyor. Ama Android'de bu işler daha uygun olduğu için o yüzden paketleri Android'e göre aldım. Şimdi buradan aracımızı seçiyoruz. 1 serisi, 2 serisi, M2, cart curt. Biz tabii ki 320'yi seçiyoruz. Şu anda arabada tüm ışıkları gördüğünüz gibi bağlantı kuracağı için yakıyor. Klimayı falan açtı. Şunları kapatalım. Şu anda 26 tane modül bulmuş ve hepsine bağlanacak. Evet arkadaşlar, şimdi 26 modülün 26'sına da bağlandı. Şimdi burada açabileceğiniz üniteler var. Ne açabilirsiniz? Mesela en başta görmüş olduğunuz gibi işte Safety Advanced Crash Safety modül var. Yani işte emniyet kemerleri, airbaglerin olduğu modül falan. Burada tekrar bağlantı kurarken gördüğünüz gibi 1 dakika diyor. Ama kısalıyor yavaş yavaş da. Çok büyük bir modül değil çünkü bu. Çünkü şimdi modülün içine girdik arkadaşlar. İşte emniyet kemerleri aktif mi? Passenger yani yolcu koltuğunun emniyet kemeri aktif mi? Daha önce de aktif değil diye açmışlar ama ben aktif yapıyorum. Orası da ötsün yani. Hatta arkayı da sanki kapatmışlar. Evet, arkada kapalı. Ben hepsini açıyorum. Ya arka zaten yok da burada yazıyor hani olup olmaması. İşte kaç saniye sonra ötsün veya bitsin gibisinden hani kaç saniyede hemen ona çıkınca şey yapsın, bunu 20 yapalım. Çünkü sonuç olarak park edeceğimiz yerler falan da olacak. Bunu böyle tık diye kodluyoruz. Hemen kodlama başlıyor. Bir herhalde 5-10 saniye sürüyordu. Buraları kesmiyorum ki siz de görün diye. Kodlamalara deli paralar vermeye gerek yok yani kısacası. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Ben bunu 750 liraya falan yapıyorum insanlara. O da sebebi şu. Bu uygulamaya para verdim. Ekstra olarak OBD cihazına para verdiğim için. Hani yardımcı oluyorum. Takipçilerime daha da güzel fiyattan yardımcı olurum. Bilginiz olsun. Burası tamam. Şimdi klima ayarları var. Ben klima ayarlarına dokunmayacağım buradaki ama size göstermek için klima modülü küçük bir modül olduğu için gösteriyorum. Küçük bir modül olduğu için bu hemen kısa sürüyor. Ayarlara neden dokunmayacağım? Çünkü ayarlar istediğim gibi. Otomodon, settings memory not aktif diyor ama aktif yani. Hani arabayı açtığımda açılmıyor. Nerede bırakırsam orada kapanıyor ve klima açık başlamıyor. Ben şimdi burayı hiç bozmayacağım. Gerek de yok. Şimdi kamera modülü geliyor. Bakalım kamera modülünün içinde neler var. Kamera modülünün içine girdik arkadaşlar. İşte kaç kaç kilometre hıza kadar aktif edilebilsin, kaç kilometre hıza kadar deaktif olsun diye bir modül var. Yani bunu ben no aktif yapacağım. Niye? Çünkü kamera şuradaki hemen şurada park tuşu var. Ona bastım mı kamera aktif olsun istiyorum. Arkamdan geleni mesela görebileyim. Böyle bir manyaklık var bende. O yüzden onları no speed yaptım. İstediğim zaman açıp istediğim zaman bir tuşla kapatabilirim. Şimdi benim en sevdiğim modüllerden birine gireceğiz arkadaşlar. Elektronik vites kontrolleri. Burada spor şanzımanı aktif edebiliyoruz. Yani misal veriyorum. Şu anda aktif değil. Ben bunu aktif edeyim. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Misal veriyorum.
2 saniyede vites atıyorsa bu 1,5 saniyeye falan düşüyor. Hiçbir zararı yok. Sadece spor viteste aktif olmuş oluyor. Yani vitesi sola çektiğimizde, S'e çektiğimizde aktif olmuş oluyor. Gayet de güzel, benim sevdiğim bir özellik. Şimdi asıl en can alıcı nokta, ön elektrik modülüne giriyoruz. İşte ışıklardır, odur, budur, şudur, Amerikan parklar vesaire. Hepsini buradan ayarlıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben burayı komple bir restore edeceğim. Hani sıfır haline alacağım. Çünkü çok saçma sapan bazı ayarlar var. Saçma sapan bazı ayarlar diye bahsettiğim ayarlar da şunlar. İşte ön Amerikan parkı açmışlar. Bu da ısı modüllü olduğu için pır pır yapıyor. O yüzden şuradaki sağ üstteki tuştan basıp recover dediğinizde en başa almakta tüm ayarları. Ondan sonra hep birlikte tek tek buradan tüm ayarları kendi isteğime göre yapacağım. Yaklaşık 2 dakika falan sürdü arkadaşlar. Şimdi de tüm hataları silip, hata olmasına karşın siliyor bu arada. Bir hata olduğu için değil. Tüm beyinlere reset atıp bu beyine şey yapıyor. Sıfırlamış oluyor. Şimdi şu ambiyans ışıkları zaten F30'da çok az yanıyor. Zaten %100 de. O zaten %100, buna dokunmuyorum. Şimdi ikinci olarak ambiyans ışıklarıyla şu solda farın yanında iç ışıkları kapatıp açma var. Onu ayıracağım. Bu ikincisi ona yarıyor. Bu ayrık olacak. Angel'lar şeyler, kısa farlar açıkken yüzde kaçta yansın? Normalde %50'ye düşüyordu sanırım. Ben bunu %70 yapıyorum. Çünkü o zaman gayet ve hala görünür şekilde oluyor ve güzel oluyor. Bu zaten aktif ama bunu bir nokta aktif yapıp aktif yapacağım tekrar. Çünkü şey ayarlarını almamış. Auto stop default, yani neydi bıraktıysan onun ayarında kalması. Fonksiyon aynen memory, o dediğim az önceki. Eco modda da kullanırsanız otomatikmen devreye girmesi. İşte akü tanımlatabiliyoruz ekstra olarak. 90 amper akümüz var. Brake force display, yani fren zorluğu display diyor. Şey, hani bastığınızda hani ani frende flash vermesi. İşte kaça kadar? 50 kilometrenin altında. Bu da bir gereksizmiş aslında. Daha yüksek olsa iyi olurmuş ama 50 kilometrenin üstündeymiş, pardon. Bunu bilmiyorum. Activation, hani pardon, işte hafif frende de yakabilirmiş. Bilmiyorum değil. Öğrenmiş olduk. Bunlar arkadaşlar açılıp kapanma yarı, hani tuşa bastığınızda bunların 1,5 saniyeye düşünüyorum. İşte camları açma 0,5'muş. Sunroof'u açma 3,5'muş. Bunu da 1,5 yapıyorum. Camlardan sonra sunroof'u açsın eğer yaparsam. Bu da kapatmada 0'mış. Onu tekrar 1,5'a getirdim. Camlar, sunroof'u 3,5'tan 1,5'a getirdim. Gündüz farları açık. Zaten %100 de evet. O istediğimiz bir şey. Araç açık bırakıp indiğinizde, kilitlemeye çalıştığınızda korna sesiyle uyarı veriyor arkadaşlar. Kapımızı açarken cam kesilme aktif değildi. Onu da aktif ettik. Yani cam artık kesilmeyecek. Bu ondan sonra iniyorum. Şu farları silme aktif değil diyor. Bunu aktif ediyorum. Niye sıfırladığımızda aktif kalmamış onu anlayamadım. 10 dakika aralıklarla silebiliyormuş. İşte detayları, enjeksiyon çıkma falan 130 kilometreye kadar bunu yapabiliyormuş. 130'dan sonrasında ben açmıyorum zaten. Bu LED ayarlarına hiç girmiyorum. Zaten arabanın her şeyi orijinalde LED farı olduğu için onda bir sıkıntı yok. Şimdi Corneric Light Activation, yani sis farlarını aktif ediyorum arkadaşlar. Neyde aktif ediyorum? Dönüşlerde. Fog lights'ları, pardon. Onu saldım. Hazard warning, evet, ani frende yanması. Geriye takınca bu niye böyle kalmış onu da anlamadım. Şu an geriye takınca şeylerin yanması arkadaşlar. Kapı kolu ışıklarının yanması. Bu ben bunu normalde çok sevmiyorum. Yağmur sensörü. Normalde çok saçma sapan işte çalıştığı oluyor. Bunu hep sensitivity'ye alıyorum. Yaptığım araçlarda da öyle yaptım. Hepsi memnun. Hiçbir sıkıntı yok. Fog light with parking light. Evet, o açık. Sis farıyla park lambası açık kalsın mı? Ama tabii geçerli ayarlarda. Bir de uzunlarla kısalar çakar gibi olsun mu? Evet, olsun. Geri vitese takınca camları aşağı indirme. Ondan sonra
Hemen şuna da bir bakalım. Neymiş? Kolayca açılabilen aynalar zaten aktif. Rahat kapanan aynalar, evet, tek tuşta ayna katlama arkadaşlar. 20 ve 40 kilometreye kadar işte kapatıp açma seçenekleri. Otomatik mirror tilt de hemen söylüyorum. Ya gece arkanızdan bir far mesela aynaya doğru vurursa otomatik karartma. Bunu %70'den %50'ye alıyorum. Bu ayarda şu ayar olmuş oluyor. Geriye taktığınızda %70 değil de %50 inmiş oluyor. %70 çok fazla olmuş oluyor. O da saçma oluyor arkadaşlar. Bu F1 takarsanız eğer onları aktif etme. Zaten var araçta, o da aktif gözüküyor. Koltuk ısıtma ayarlarını geçiyorum. Çünkü bu araçta koltuk ısıtma yok. Koltuk ısıtma 15 dakikaya kadar vesaire. Bagaj açma kapama. Aracı kapattığınızda bir kere sinyal versin. Açtığınızda iki kere sinyal versin. Şimdi Amerikan park kısımlarına geldik. Biz öne istemiyorum zaten. Bunu yan camlara alıyorum. Bir de very high'tan very low'a çekiyorum. En güzeli böyle oluyor çünkü arkadaşlar. Ve gece sürüşümde açık olsun istiyorum. Gündüz bunu istemiyorum. Bir de welcome karşılama ışıkları var. İsterseniz auto switch'te ya da en sağda bıraktığınızda hani ne zaman devreye girsin onu seçiyorsunuz. Burada hem auto switch'te hem de şey de var. Fark etmez, bu ayar kalabilir. Ben buradan bunun önce %100'de hepsinin %100'de yanmasını istiyorum. 20 saniyeyi 30 saniyeye çıkarayım. Sadece gece mi yansın? Hayır. Evet, sürüş lambalarım hard on olarak devreye girsin. Parking light hard on. Low beam mı istemiyorum. Low beam dediği arkadaşlar kısa farlar yansın mı? Gerek yok. Angel'ların belli olsun. Uzun farlar yansın mı sağ sol? Hayır. Park lambaları yansın. Sis lambaları yansın. Turn sinyal, yan sinyaller yansın. Ön sinyaller yansın mı? Evet, yansın. Side marker'ımız yok ama bilmiyorum, yok diye biliyorum. Dizaynlı açılsın mı? Soft olarak bir dizayn veriyor arkadaşlar. Sis farları açılsın mı? Açılsın. Bu da cam silme diyor ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Burayı artık kodluyorum. Şimdi ön modülden çıkıyoruz. Şimdi sağ ön front light, elektrik left, pardon, sol ön far modülüne bir bağlanıyoruz. Bakalım burada ne var? Genelde burada sadece şey oluyor arkadaşlar. Ee, Parlaklık ayarı oluyor. Aynen öyle. Burada sadece parlaklık ayarı var ve müdahale etmemi istiyor ama gerek yok. Bunu şimdilik bir oynamayacağım. Bir bakayım açıkken kapalıyken ne kadar düşüyor. Ona göre bir ayar çekeceğim ben ona. Şimdi MBT ekranımıza bağlanalım bakalım. Box'ımızın eee, akustik kitleme işlemini aktif değilmiş. Aktif ediyorum arkadaşlar. Maksimum volüm başlangıçta %25. BMW i'nin sesi, tüm uyarılar. Onu değiştirebiliyorsunuz. Audio, yani Bluetooth'tan bağlandığınızda sesi güçlendirme. MBT ekranda gündüz farlarını açıp kapatabilme. Start animasyonu M zaten. Volume pop-up, ses pop-up'ı ama ne olduğunu bilmiyorum detayını. Display, şurada ekranda hem lastik basıncını hem de sıcaklıklarını gösterme zaten aktif. Arka kamera zoom'u aktif. Full mesaj istemiyoruz. Onun dışında Sport Drive, yani Sport Plus'a aktif. Hi-Fi'yi olanlar için, bende olan, bunu aktif etmemişler. Daha güçlü bir ses sistemi. Sport Display'de, yani spora alınca turuncu mu kırmızı mı ışık. Video oynatma USB'den aktif. Uyarılar burada aktif değil. Zaten bunların bir ayarı da yok. Burayı da böyle kodluyorum MBT'yi. MBT'nin açılış ekranını göremediniz ama ben gösteririm. Sıkıntı yok. Şu anda görüyorsunuz aslında. Bu menüden de çıkıyorum. Şimdi ana göstergemize geliyoruz. Göstergede zaten açık ayarlarda, bir bakalım belki açmadıkları bir şey vardır. Ben ama hani dediğim gibi zaten bu arabada çoğu ayar açık. Ama istemediğim özellikleri kapatıp istediklerimi de açmak için tekrar bağlandım. Ama size de en baştan beri göstermek için bu videoyu çekiyorum. O yüzden emeklerimizi boşa çıkarmayalım. Like'ımızı atalım, yorumumuzu yapalım. Sağlıcakla kalalım.
Burada arkadaşlar dijital hız göstergesi istiyor musun? Evet, zaten açık. Gün ekranda date in board computer. Bunu bilmiyorum İngilizcesini. En performans logo burada aktif etmenize gerek yok. Start logo. Şöyle yapalım. Bakalım edebiliyor muyuz? Şurada sağ aşağıda 340i olarak ya da umarım solda gözükür diye düşünüyorum. Aktif edeceğim bunu ilk defa. Start logo en performans. Şurada açılırken hemen ekranda en performans olarak gösteriyor. Burada o 20 litre 30 litre olarak sağda anlık yakıt tüketimini değiştirebiliyorsunuz. Artı olarak Sport Plus açık mı? Evet, açık olsun diye. Burada da hani ekranda da yansısın. İlk mazot uyarısı 90 kilometre, artık 50'de de ışık yanıyor arkadaşlar. Bunu da kodluyoruz. Şimdi ise aktif sürüş modlarına girdik. İşte olan araçlarda bakalım, bizde zaten olmadığı için işte Eco modda açılmayı buradan engelleyebiliyorsunuz. Tekrar buradan Sport Plus'a ve spor sürüşe izin veriyorsunuz. Burada bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Zaten yapılı, buradan çıkıyor. Şimdi arka elektronik modülüne giriyoruz. Yani arka ışıklar, park sensörleri, kamera vesaire vesaire. Bakalım bu modülün içinde bizi neler bekliyor. Arka modüle bağlandık. Gene ani frende fren ışıklarını görmek istiyor musunuz? Evet, frene basınca o ışıkları görmek istiyoruz gibi bir şey var, yanlış görmüyorsam. Onun dışında arka farlar normal hani kapalı oluyor ya arkadaşlar, sıfır modunda veya oto modunda. Onlar yansın mı? Evet, yansın modu. Arkalarda herhangi bir led ışık taktıysanız buradan tanıtabiliyorsunuz. Burada işte PDC park sensörleri kaç kilometrede devreye çıksın. Hani kapanıyor ya otomatik belli bir hızdan sonra, onu ayarlayabiliyorsunuz. Bir de retrofit, mesela normal LC olmayan aracınıza LC far takarsanız buradan da bunu aktif edebiliyoruz. Buradan da çıkıyorum. Bir de Seat Modül Driver. Bu da kolay giriş çıkış. Hani siz binmeden koltuğu geriye alıyor. Siz binince koltuğu ileriye alıyor. Onun modülü arkadaşlar. Hep birlikte girelim görelim. Şimdi arkadaşlar, iyi kolay giriş açık mı? Açık. Seyahat ederken bunu düşürüyorum. Öne almasına gerek yok. Arkaya doğru giderken de 60 milimetre arkaya alsın, yani ilk bindiğinde. Bunu da ayarladım ve şu anda başka bir ayarım kalmadı. Gizli özellikler bu şekildeydi. Yapabildiğimiz özellikler de bu şekilde. İşte benim yapmadığım ekstra start stop falan, onları kapatma, yani her şeyi yapabiliyoruz. Yapmak isterseniz, yaptırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Bir yorum yazmanız yeterli olur benim için. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Şimdi arabanın önden size tur videosu geliyor. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an